Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Ege Losol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Bugün bir hastalık konuşacağız. Aynen öyle. Çok da sık görülen bir hastalık. Hemen giriyorum ilk soruyla. Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı aslında bütün sistemlerimizi, organlarımızı da, bütün damarları etkileyen, damarlarda vasküler dediğimiz kronik iltihapla seyreden bir hastalıktır. Hem deride, işte hem tutulduğu organda, ne olur beyinde, omurilikte, kollarda, bacakta, deride, yani aslında aklına gelecek bütün organlarda, yani olan yerlerde, kan damarlarında vasküler dediğimiz iltihaplar giden kronik bir hastalıktır diyebilirim. Peki kimlerde görülür? Şimdi Behçet hastalığı aslında bu coğrafyanın bir hastalığıdır. Yani genellikle benzer coğrafyada olan işte HLA-B5, HLA-B51 gibi dediğimiz gen mutasyonları taşıyan kişilerde. Yani bizim bu bölgesi oluyor. İşte İran, işte Japonya, ondan sonra ne olabilir? Çin, işte Orta Doğu, Orta Asya gibi ülkelerde daha fazla görülen bir hastalık. Dolayısıyla bu hani gayri resmi olarak bu bölgelerde görüldüğü için eskiden beri işte bir dönem İpek Yolu hastalığı olarak bu hastalık adlandırılmış. Ve aynı zamanda Türkiye'de de çok sık görülen bir hastalıktır. Ve zaten bunun ilk tanımını dermatologumuz Hulusi Behçet. Aynen öyle. 1907 yılında hastalıkla ilgili ilk Türk hekimimiz. Yani aynen öyle. Dolayısıyla onun ismini Behçet hastalığı bütün dünyada bu şekilde anılıyor. Kendi adı verilmiş aynen değil öyle. mi? Çünkü yani bizim Türk toplumunda bu 100.000 kişide 420 gibi çok yüksek bir rakamda biz bunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir Türk hekiminin de bunu hani tanımlamış olması bizim için tabii ki ayrı onur verici bir durum. Dünyada da bu isimle Dünyada da bu isimle anılıyor. Eskiden hani bu tam tanımlanmadan önce bu coğrafyada görüldükçe İpek Yolu hastalığı dendi ama artık resmi şeyini 1937 yılında Türk hekimi koydu. Evet, bu artık bir Behçet hastalığıdır olarak yayıldı yani bütün dünyada. Hocam hangi belirtilerle hastalar size danışıyor? Ya da bir belirti ipucu olarak alıyoruz, diğer yerlere biz mi bakıyoruz? Şimdi şöyle, Behçet hastalığının en sık görülen belirtisi ağızda yaradır. Yani bizim bazen hani oral aft diyoruz ya, içi oyuk, çok ağrılı olan bir beyaz yaralar. Genellikle bu kişilerde ne yapıyoruz? Böyle en az yılda 3 defa çıkan bir yaradır. Ama genellikle biz o kişiye geldiğimizde Behçet hastalığına yatkın kişilerde mesela 5-8 defa en az çıkmıştır o yaralar. Bazen o yaralar o kadar şiddetli oluyor ki yani yeme içmeyi zorlaştıracak kadar şiddetli ağrılarla bu yaralar gelebiliyor. Ve kişi çok kısa sürede işte 1 ay, 1,5 ay içinde 5-6-7 kilo verip öyle geliyor. Çünkü oral alımı ciddi anlamda kısıtlayan bir şey. Bir de bu yara aynı zamanda ne oluyor? Sadece ağız içinde çıkmıyor. Yemek borusunda, soluk borusunda her yerde çıkabiliyor. Yani bizim gözle gördüğümüz alanlarda çıkabildiği için bu bizim için önemli bir ipucu olabilir. Ve aynı zamanda kişi ne yapıyor? Tutulduğu, hani az önce konuşmamızın başında anlatmıştım. Yani bütün organlara giden küçük damarlarda olan bir iltihaptan bahsediyoruz. O zaman ne buradan gözde etkilenecek, beyinde etkilenecek, böbrekte etkilenecek, kalpte etkilenecek, yani bağırsaklarda etkilenecek, bizim bütün organlarımız etkilenecek. Mesela örnek veriyorum, bazen beyin tutulumu olduğu zaman bu kişilerde ne psikoz dahil görülebilir. Yani ne yapıyor? Kişilik bozuklukları görülebilir, unutkanlıklar görülebilir. Bu kişilerde ne yapıyor? Çok şiddetli migrenle karşılaşabilecek baş ağrıları görülebilir bu kişilerde. Bazen böyle solunum sistemi tutulduğu zaman ne yapıyor? Kanlı balgam, öksürük gibi sürekli şiddetli kronik olaylara da gelebilir. Bağırsak sistemleri tutulduğu zaman işte sürekli kanlı ishal, işte sürekli böyle bağırsak alışkanlıklarından değişiklikler dahil sürekli ishal, kabızlık atakları da ve ciddi karın ağrılarla da gelebilir. Bazen bizim hareket sistemleri tutulduğu zaman ne yapıyor? Denge bozuklukları görülebiliyor, işte yürüyüş bozuklukları görülebilir, kollarda, bacaklarda iyileşmeyen kronik yaralar görülebiliyor. Artı ne yapar? Bu kişilerde eritema nodozum dediğimiz ceviz büyüklüğünde, bacak ön yüzlerde daha fazla olmak üzere öyle ağrılı şişliklerle beraber gidebilir. Yani gezici tipte eklem ağrısı artı yara oluyorsa biz daha çok Behçet hastalığını düşünebiliriz. Ve bizim için daha önemli bir bulgu var. Orada ne? Göz tutulum. Bizim bütün Behçet hastalarında yani değişen dereceleri mutlaka göz tutulumu biz görüyoruz. Dolayısıyla Behçet hastalığında şüphelendiğimiz her olgularda mutlaka bizim ne yapmamız lazım? Bu hasta aktif bir şikayeti olmasa bile göz doktoruna mutlaka gözün arkasında üveit dediğimiz o şey var mı yok mu diye mutlaka bakmamız lazım. Çünkü biz üveiti çoğu zaman atlayabiliyoruz. Çünkü gözde sadece işte görme bulanıklık tarif ediyor. Gözde uzağı göremiyorum diyor. Kızarıklık tarif ediyor. Bazen diyor ki güneşe karşı bir hassasiyetim oldu diyor. Biz bunu sadece işte konjüktivit dediğimiz şey, göz nezlesi falan onlarla karışabilir. Biz bunu karıştırmamak için evet ağız yarası. Burada bizim söylemeyi unuttuğumuz başka bir şey var. Genital bölgede ağız yarasına benzer bir genital ülser dediğimiz bir yara. O oldu. Kişide bu çıktı. Artık görme tutulumu varsa mutlaka biz üveit açısından mutlaka göz doktorunu görmesi lazım bu kişi. Evet. Peki Behçet hastalığını tetikleyen durumlar var mıdır?
Aslında şöyle bir şey anlattım. Behçet hastalığının şimdiye kadar yani tam kesin bu tetikliyor dediğimiz dört dörtlük öyle bir şey maalesef bulunamadı. Öyle bir ilaç yok, öyle bir durum maalesef yok. Ama biz genellikle diyoruz ya HLA-B5, işte HLA-B51 gibi bu genetik mutasyonu olan kişilerde, bu genetiği, spesifik genetiği taşıyan kişilerde yani yatkın, bireysel olarak yatkın olan kişilerde ne yapıyor? Stres vesaire, çevresel faktörler bunlara etkilendiğinde ne yapıyor? Bunlar bunu tetikliyor gibi görünmektedir. Bazen işte ağır bir enfeksiyon sonrası, yani ağır bir hastane yatışı sonrası ya da herhangi bir ameliyat sonrası da Behçet hastalığı birden ortaya çıkabiliyor. Mesela benim bir hastam olmuştu. Ayak tırnağı için işte bir işlem yapmıştım. İyileşmeyen kronik yaraya dönüştü. Sonra biz geriye dönük araştırdık. En son bu hastada 20-25 yaşlarında ne oldu? Behçet hastalığı tanısı kondu. Yani biz genellikle bu hastanın tanısını 25-40 yaşında genç yetişkinde bu tanıyı koyabiliyoruz. Eskiden çocuklardan beri gelen bir ağız yarası vardır. Uzun süre sadece ağız yara diye devam etmiştir. Sonra tam işte zaman içinde bu bulgular oturmuştur ve Behçet hastalığı tanısını koyabilir. Bizim için önemli olan şey şu. Kadında da erkekte de eşit sıklıkta görülür. Ama erkekler daha şiddetli seyreder. Semptomlar daha ağır ve daha şiddetli seyrediyor ve en iyi olan şey ne? Yaş ilerledikçe bunun şiddeti biraz daha azalma eğilimde. Bu yüzden biz erken tanıda hayat konforunu oldukça artırabiliriz. Dolayısıyla erken tanı mutlaka herhangi bir semptom gördüğünüzde doktora başvurmanız gerekir. Ondan Ege Hocam siz bahsettiniz aslında Evet. klinik değerlendirme çok önemli. İşte Evet. oral haftanın olması, genital aynen haftanın öyle, olması, aynen göz tutulumu. Tabii tanı için bize klinikte yardımcı oluyor ama tanı için ekstra bunu da yapabiliriz diyeceğimiz bir şey var mı? Şimdi bizim çok özel bir kesin bir tanı testimiz maalesef yok. Çünkü az önce anlattığım gibi bütün bulgular eş zamanlı bulunmuyor kişide. Mesela ben bu sene size Behçet hastası değilsin diyeceğim. Ama 2 yıl sonra deme ihtimalim var. Çünkü neden? Zaman içinde bunun bulguları oturuyor ve Behçet hastalığının bir tanı kriterimiz var. Bu kriterler işte 12 puan alması lazım. 12 puan üzerinden 4 puan alındığında Behçet hastalığı tanısı konur. Bu yüzden biz çoğu vakada ne yapıyoruz? Behçet'i tetikleyebilecek herhangi bir kansızlığı mı var? Herhangi başka bir hastalığı var? Başka bir organ tutulumu mu var? Ya da ne bileyim şöyle olabilir. Kişi çok şiddetli migren ataklarıyla geliyor. Migren ataklarından ben nörobehçet tanısı koyduğum hastalarım oldu. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kişi eğer herhangi bir az önceki saydığım bulgulardan biri varsa mutlaka bize gelmesi lazım. Biz 12 puan üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Evet 10 üzerinden 4 puan alırsa evet biz bu Behçet tanısı diye koyabileceğiz. Ve ayrıca biz biraz daha kolaylaştırmak için bazen patoloji testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Onun için ön kolda işte bir test yapıyoruz. Onu 2 gün sonra görüyoruz. Orada böyle akneiform erupsiyon dediğimiz böyle sivilce benzeri yara oluşumu bizim için aslında Behçet tanısına biraz daha yaklaştırır. Ve az önce söylediğimiz gibi genetik testleri de yapabiliriz. Şunu soracaktım. Ama, HLA evet, hele B5 ile B51 bakabiliyoruz. Ama şöyle bu toplumda zaten belli bir oranda var bu. Dolayısıyla tek başına bu testin pozitif çıkıyor. Evet sen Spesifik %100 değil. aynen o Behçet hastasını dedirtemiyoruz. Çünkü ne? Genetik kişisi %10-15 civarında. Yani bu genetiği taşıyıp gelmiş olabilir, yatkın kişi oluruz. Ama dört dörtlük çıkartır mısın? Çıkartmayabilirsin. Bu yüzden hastalık vardır, hasta. Yani o olayı var ya işte, hastalık yoktur, hasta vardır olayı. Dolayısıyla biz her kişiye göre, o tutulduğu organa göre biz ona göre tanısını koyuyoruz. Tabii ki bizim tanıda mesela kişide anevrizma olmuştur bu hastalığa bağlı. O zaman bir tomografi isteyebilir. Başka bir anemisi olmuştur. O zaman biz kan sayımı isteyebiliriz. Yani biz aslında ne var? Bir tane hastalık var. Biz onun her bulgularını etrafında yapıp hepsini birleştirdiğimizde o ana tanıyı o zaman koyabiliyoruz. Dolayısıyla ne? Yani çok ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmediği zaman ne? Körlük dahil görülebileceği için bu hastalarda biz erken tanı için mutlaka bütün hastamızda ayrıntılı bütün sistem taraması yapıyoruz bu hastalarda. O şekilde tanı koymaya çalışıyoruz. Evet. Peki Behçet hastalığı başka hastalıklara neden olabilir mi? Şimdi şöyle, Behçet hastalığı aslında doğrudan bir hastalığa neden olmaz. Çünkü hani niye bu soruyu sorma ihtiyacı hissettik? Çünkü bu şöyle bir şey. İşte benim Behçet'im var, acaba ben işte Alzheimer olur muyum? Yani olabilirsin ama bu bizim bildiğimiz o Alzheimer değildir. Alzheimer aslında nedir? Bir hastalık değildir, bir şeyin bulgusudur. Şimdi sürekli tedavi edilmeyen, tedavisini aksatan, bizim önerdiğimiz ilaçları kullanmayan bir kişilerde ne yapıyor? Nörobehçet durumlarda ne yapıyor? Unutkanlığa neden olabilir. Bazen nörobehçete de psikoza neden olabilir. Bazen kişilik bozukluklarına neden olabilir. Dolayısıyla aslında tutulduğu organa bağlı belli başka semptomlar görülebileceği için birçok hastalıkla karışabilir. Bu yüzden aslında bir Behçet hastası düşündüğümüzde sadece dermatoloji bunu takip etmez. Deneyimli romatolog bunu takip eder. Deneyimli göz doktoru takip eder. Kardiyolog takip eder. Romatolog takip eder. Ve hatta gerekirse beyin cerrahisi bile takip eder. Nörolog bile takip eder. Yani bu multisistemi tutan bir geniş bir hastalıktır. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir hasta geldiğinde biz bütün sistemin gözden geçirip onunla ilgili bir bulgu varsa o doktorlardan ayrıca biz konsültasyon isteyip aynı şekilde takip etmeye devam ediyoruz yani.
Peki hocam, hepsinin tanısından bahsettik. Evet. Bunlarla ilgili bilgi verdik, belirtilerden konuştuk. Aynen öyle. Şimdi tedavi sürecine geldiğimiz zaman bu hastalığa biz alışmalı mıyız? Tedavi süreci var mı? Ya da biz bir ömür bununla yaşayacak mıyız? Bu birinci sorum. Ya da tedavi edilecekse ne kadar sürede tedavi edilir? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Biz hani Behçet hastalığı maalesef bütün bir ömür boyunca devam eden bir hastalıktır. Yani çok kişi işte Behçet hastalığı oldum, tamam, ne zaman geçecek diye soruyor. Abi bu geçmiyor. Çünkü neden? Hani genetik yatkınlığı olan kişilerde o oldu, bu oldu, bir sürü şey olduktan sonra, yani daha doğrusu otoinflamasyon dediğimiz immün sistemin aşırı duyarlanma sonucu oluşan bir hastalık bu. Dolayısıyla biz bunu bir gecede çözemiyoruz. Sadece bunların semptom ve bulgularını azaltabiliyoruz. Ama bir Behçet hastalığı atak geçirirken biz bunun uygun tedavisini verirsek 1 ile 3 hafta içinde bu ataktan biz kurtarabiliyoruz hastayı. Ve biz bunu tedavisini veriyoruz. Uzun bir süre tedavi alması gerekiyor ki belki gerekirse ömür boyu tedavi alması gerekir. Bizim verdiğimiz ilaçlar ne yapıyor? Atağın şiddetini ve süresini kısaltır. Dolayısıyla biz bu hastaya aktif olarak tedavisini verdik. Göz tutulumu olanlarda biz daha uzun süre tedavisini verdik. Aktif olarak tedavi biz 2 yıl kadar verdikten sonra hasta remisyona girerse o zaman ilacı kesiyoruz ve ilaçsız takip ediyoruz gene hastayı. Ömür boyu Ataklar tedavi. sık sık geliyor mu hocam? Ataklar şöyle, kişiye göre değişir. Kişi eğer uygun tedavisini alıyorsa yaş ilerledikçe atan sıklığı ve süresi azalıyor. Ama eğer kişi tedavisini almıyorsa, bizim verdiğimiz ilaçları uygun dozda kullanmıyorsa ne yapacak? Sık sık atak geçirir bu hasta. En az yılda 3-4 defa atak rahat geçiriyor bu hastalar. Şimdi Behçet hastalığının tedavisinden demişken sormak istiyorum. Behçet hastalığında bitkisel tedavi var mıdır? Şimdi şöyle bir şey, bu bir kronik hastalık olduğu için tabii ki insanlarımız ne yapıyor? Değişik çareler arıyor. Behçet hastalığında sadece bir tane tedavisi var. Herkes bilir, pembe küçük bir renkte kırmızı bir ilaç. Bu sadece hani tek o ilaç güz çiğdemi dediğimiz bir bitkisel şeyden elde edilen bir ilaç. Bunun haricinde Behçet tedavisinde kullanılan hiçbir bitkisel ilaç yoktur. Hatta bu hastalar biz özellikle söylüyoruz ki özellikle aktarlardan bitkisel ilaçlar alıp kullanmayın diyoruz. Çünkü bunlar o ilaç haricindeki bütün kullandığınız bitkisel ilaçlar ne yapıyor? Atan şiddetini artırıyor ve yan etkilerini artırıyor. Bizim kullandığımız başka bir ilaçlarda ne yapıyor? Etkileşime girerek kişi karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliğine dahi götürebiliyor. Dolayısıyla ekstra bir başka bir ilaçlar kullanmıyoruz. Aslında. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla kullandığınız bütün bitkisel ilaçlar çok faydalı değildir. Çok teşekkürler hocam, Rica değerli bilgileriniz için. Ayağınıza Ağzınıza sağlık. sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Osol ile Behçet hastalığı hakkında çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.